Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yine güzel bir örnekle bugün de sizlerle birlikteyim. Öncelikle değer verip kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kız erkek bebeklerinde hiç fark etmeksizin çalışabileceğiniz, yine dilerseniz kendinize de uygulayabileceğiniz örgülerde kullanabileceğiniz bir model olacak. Bunun için elimde bebe yünüm ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni için toplam 7 tane ilmek atıyoruz. 7'nin katlarında sayımızı attıktan sonra sonuna artı 2 tane ilmek ekliyoruz ara desenimiz için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen çalışması yapacağım. Toplam 18 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasından sonra örneğimin birinci kurulum sırasını ön yüzden yapıyorum. Ben lastiksiz hemen başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bu ara ilmeklerim. Kalan 5 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani 7 ilmekli bir desenimin açılımı bu şekilde oluyor. Aralar 2 ters, örneğimin kendisi 5 düzden oluşuyor. Böylelikle 7 ilmeğimi örmüş oluyorum. İkinci desenime geçiyorum. Yine önce 2 adet ters ilmekle başlıyorum ikinci desene. Devamında 5 adet ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. En sona gelince yine ara ilmeklerle modelimi bitiriyorum. Yani 2 adet ters örüp daha sonra kenar ilmeklerimi örüyorum. 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz şeklinde bitirdik sıramızı. Tersine ikinci sırama dönüyorum. Burada da ilmekleri her zaman gördüğüm gibi öreceğim. 2 tane düz ilmek, devamında 5 adet ters ilmek. Ön yüzde 2 ters 5 düz ördük. Ters yüzüne de dönünce 2 adet düz, 5 adet ters şeklinde sıra sonuna kadar gördüğüm gibi ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Son yine 2 düzüm ve kenar ilmeğim. Üçüncü sıra ön yüze geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 2 adet ters ilmek örüyoruz ara model için. Örneğin 5 ilmekten oluşuyordu. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimin üçünü birden bu şekilde sağ şişime alıyorum. 3 ilmeğin içinden bir tane ilmek alıyorum. Bunu hafif uzatabilirsiniz. Daha sonra ipimi ikinci ilmek olarak doluyorum. Aynı noktaya batıp üçüncü ilmeğimi de alıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir düz ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Burada da bir düzüm kaldı. Onu da örüp desenimi bitiriyorum. Yine arada 2 tersim var. İkinci desene geldim. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki 3 adet ilmeğimizi arkadan alarak önce 3 ilmeğin içinden bir tane ilmek alıyorum. Bunu çok hafif uzatıyorum. İkinci ilmeğimi doluyorum şişime. Aynı noktaya batıp bir adet daha ilmek alıp 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Kalan bir düzümü de örüp bu şekilde sıra boyu devam ederek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıra örneğimin tersine geliyorum. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 adet düz ilmeğim. Örneğe geldiğimde 5 adet ters ilmeğim var. Burada çıkarttığımız ilmekleri şöyle sırasıyla alırsak dikkatli bir şekilde, bazen çok sıkarsanız iç içe geçmiş olur ama ne kadar uzun alırsanız bu örnek kendini o kadar daha pofuduk ve güzel gösteriyor. Yani püf noktası orada sıkı örmemeniz. Tersine geldiğinde bakın şu şekilde
3 adet ilmeği sırasıyla yine ters olarak örüyoruz. Buradaki örgü tekniğimiz değişmiyor. 2 düz 5 ters olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. En son 2 düzümü de örüp 4. sıramı tersinden bitiriyorum. Dönüyoruz ön yüzümüze, örneğimizin 5. kurulum sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğe geldiğimde birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştireceğim. İkinci ilmeği önden, bakın şöyle. Birinci ilmeğimi de arka taraftan olacak şekilde yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmek en başa geldi. Buradan bir düz olarak ördüm. Birinci ilmek de buraya geldi. Onu da ikinci düz olarak ördüm. Tam ortada kalan üçüncü düz ilmeğimi de örüyorum. Bakın şuradaki çıkartılan ilmek başa gelmiş oluyor. Şimdi burada da dördüncü ve beşinci ilmeği yer değiştireceğim. Dördüncü ilmeği örmedim. Beşinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden aldığım dördüncü ilmeği önden, diğer ördüğüm ilmeği de arkadan yer değiştirip yerlerimizi değiştiriyoruz. Yani ortadan çıkarttığımız ilmekler bir nevi en başa doğru kaymış oluyor. Görüntüsü de bu şekilde. Arada yeniden 2 adet tersim var. Bir kez daha tekrarlıyoruz. İkinci ilmek, onu önden aldım. Diğer birinci ilmeğimi de arka taraftan yerlerini değiştirip önce ikisini birden düz olarak örüyorum. Bu birinci ilmeğim, bu da ikinci. Ortadakine dokunmuyorum. Tekrar üçüncü düz olarak örüyorum. Şimdi sonda 2 ilmeğim kaldı. Bu sıradakiyle şöyle arkadan alıp da yerde değiştirebilirsiniz ama benim örme alışkanlığımda bu tarafa kaydırmalarda genelde bu tekniği yapıyorum. Bakın bunu örmüyorum. İpim arkada. Bir sonrakini örüyorum düz olarak. Örmediğim ilmeği önden, ördüğümü arkadan bu şekilde yer değiştirip şimdi örmediğim ilmeği de düz olarak örüyorum ve 5. sıra örneğimin ön yüzdeki son sırasına çalışmış oluyorum. Arada tekrar 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı, örneğimi bitiriyorum. 6. sıraya da dönelim. Tersinde ilmekleri her zaman gördüğünüz gibi öreceksiniz. Buradaki örgü tekniğimiz değişmiyor. Zaten 6 sıradan oluşan bir model. 6 sıranın arkasına gelen 3 sıra ters boyu hep 2 düz 5 ters olarak çalışıyoruz. Sadece ön yüzde bir işlem yaparak uygulama yapıyoruz. Birinci sıramız boş sıra diye tabir ediyorum ben. Örneği uzatmak adına yaptığımız bir görsel. İkinci sırada ilmekleri çıkartıyoruz. Üçüncü sırada da yerlerini kaydırıyoruz. Yani ön yüzdeki üçüncü sırada. Bu şekilde modelimizi tamamen bitirmiş oluyorum. Buradan sonra yine ne yapacağız? Birinci kurulum sırasına geri dönüş yapacağız. Yani bir sıra hiçbir işlem yapmadan tüm ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters ve 5 ilmek düz. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. Yani bir sefer izlediğinizde aklınızda kalacak basitlikte bir model arkadaşlar. Çok zevkli, çok da çabuk örülen, özellikle benim gibi düz örgüden nefret eden arkadaşlar için örmesi zevkli, şahane bir örnek. Bu da tamamen bitmiş hali. Yine aynı ip, aynı şişle sizlere çalıştım. Kanalımda bunun daha kısa versiyonlu hali de var. Onu da uygulamıştık. Onun kesim şekli daha farklıydı. Bunu daha klasik yaptım. Yani normal dümdüz. Diğerinde yer değiştirmeli olarak yapıyorduk. O da güzel duruyor. Birbirine yine andıran ama böyle bir tık daha ara boşluğu geniş durduğu için farklı duran bir model. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.